Ahmet Davutoğlu Dışişleri Bakanıydı. Ahmet Davutoğlu eşi Sare Hanım, Başbakanımızın kızı Sümeyye Hanım Yemen'de okul açılışına gittik. Ahmet Davutoğlu Bey dedi ki buradaki şehit kanları ne kadar azizse bu okulun yapımındaki ter de o kadar aziz dedi. Şehitlerin kanı ne kadar azizse buradaki inşaatın yapımındaki terler o kadar azizdir diyen Ahmet Davutoğlu bugün çok farklı konuşmakta. Ve bu olaylardan dönüp geliyoruz bugünkü halimize. Bir gecede terörist ilan edildik. Yani ben izahını bulamıyorum. Hayat bazen bir gecede değişir. Yıllarca kurduğunuz hayaller, verdiğiniz emekler sabah kalktığınızda sizin olmayabiliyor. Bazıları buna yolun kaderi diyor, bazıları zulüm diyor. Ama ortada olan bir gerçek, düştüğünüz yerden tekrar kalkıp devam etmek durumunda kalıyorsunuz. İşte bugün tutunanlarda, Romanya'da, Türkiye'de haksız yere mallarına el konulmuş önemli iş adamlarımızdan, Konya İşrafı'ndan Soner Cesur Bey ile beraberiz. Soner abi merhaba. Merhaba, hoş geldiniz Ahmet Bey. Hoş bulduk. Sizi tanımaya geçmeden önce bir soruyla başlamak istiyorum. Türkiye'de haksız yere mallarınıza el konulmuş oldu. Bu durum size ne hissettirdi? Tabii ki yaşanmadan bilinmez. Kolay değil. Ama ya hakkın yanında duracaktın ya haksızlığın yanında duracaktın. Çok şükür Allah benim kalbime hiçbir korku vermedi. Malımızdan, mülkümüzden olduk ama iyi bir duruş sergilediğimize inanıyorum. Türkiye'de kaybettik. Çok şükür Romanya'da yeniden işlerimize devam ediyoruz. Yeniden başlangıcınızın hikayesini hepsini dinleyeceğiz. Ama ondan önce sizi bir tanımak istiyoruz. Soner Cesur kimdir? Soner Cesur 1968 Konya doğumlu. Liseyi bitirdikten sonra üniversiteyi açık öğretim olarak devam ettim. Babam da esnaftı. Dedem aynı şekilde iş hayatına 18 yaşında başladım. Babamın yanında. Yani hayatım iş hayatıyla başladı ve öyle devam etti. Peki Türkiye'deki işlerinizin geldiği nokta neydi en son? Türkiye'deki en büyük hububatçılardan biriydik. 210 tane çalışanımız vardı. 5-6 limana ithal buğday, mısır ve içeride hububat sektöründe Konya'da buğday, arpa Türkiye'nin her yerine satıyorduk. 2 tane un fabrikamız vardı. Türkiye içine ve yurt dışına onları satıyorduk. Tohumculuk yapıyorduk. Lisanslı depo yapıyorduk. Tavuk çiftliklerimiz vardı. Yumurta tavuğu üretiyorduk. Hem Türkiye'ye hem Irak'a gönderiyorduk. Aynı zamanda lojistik işimiz vardı. Konteynerlarla Mersin'e taşımacılık yapıyorduk. Yani tarımın, hayvancılığın tamamen içindeydik. Süt inekçiliği yapıyorduk. Peki yurt dışına çıkış nedeniniz ne oldu? Sizi yurt dışına çıkmaya zorlayan şeyler ne oldu? O süreçten bahsedebilir misiniz? 2014'te bu süreç başlamıştı ve bize baskılar da başlamıştı. Bir ülke eğitimle kalkınır. Eğitimle kalkınması için de fırsat eşitliğini sağlamamız lazım. Varlıklı olmayan adam çocuğunu nasıl okutacak? İşte orada bizler devreye giriyoruz. Ne yapıyoruz? Burslar veriyoruz. Geldiğimiz süreçte bunlar baskı altına alınmaya aldı. İşte o polisler hapse atıldı. 17-25 arasındaki polisler, ben hayatımda tanımıyorum polis filan. Ben ne savcı tanırım, ne asker tanırım, ben kimseyi tanımam. Ben esnaf adamım. Ama baktım, ya suçluyu yakalayan adam hapse giriyor. Burada artık sorguluyorsun. Yani bu ülke demokrasiden çıkmış, uzaklaşmış. Ne yapacaksın? Burada kalınamayacağız noktalara geliyorsun. 2015'in Mayıs'ında bir süreliğine yurt dışına çıkalım dedik. Romanya'ya çıktık. Çıktıktan sonra da Konya'da içinde işte polisler ve iş adamlarının olduğu bir operasyon düzenledim. Üniversite yaptığımız, hastaneler yaptığımız, burslar verdiğimiz için dosyaya eklenmişiz. Yeni Şafak haber yapmış, haraç çetesi. 4 kişi, biri de benim. Resmimi koymuş. Ben Yeni Şafak'a dava ettim. Biz kimden haraç almışız? Konya'mızda üniversite hastanesi yapıyorduk. 400 yataklı, 40.000 metrekare yer ve Konya'nın esnafı yaptı bunu. Devletin katkısı yok. Süreç başlamıştı. Hastaneye ruhsat vermediler. Şu anda o hastane kadın doğum hastanesi olarak Konya'da faaliyet gösteriyor. Biz bu hastaneyi 70 milyon dolara bitirdik. Düşünün, 70 milyona mal ettiğimiz hastaneyi bugün Türkiye'de 1 milyar 200'e mal ediyorlar.
ve devlete diyorlar ki 5 kuruş maliyeti yok. 20 yıl kira. Düşünebiliyor musunuz aradaki farkı? Bütün bu eğitim faaliyetlerinin hepsini siz diğer arkadaşlarınızla beraber finanse ettiğinizi söylediniz. Ama diğer taraftan da size ödül veren o başbakan ne istediler de vermedik diyor. Böyle bir durumda var. Ne diyeceksiniz? Bizim Büyükşehir Belediye Başkanı oturuyoruz bir kahvaltıda, bizim evdeyiz. Tahir Akkürek, şimdi Konya milletvekili şu anda. Dedi ki hep üniversite, okul, yurt için geldiniz. Ama asla kendiniz için bana gelmediniz dedi. Esnaf arkadaşlarımızla, iş adamları arkadaşlarımızla her şeyi kendi imkanlarımızla yaptık. Mevlana Üniversitesi'nin karşısında 100.000 metrekare arsa vardı. Geldiler bana teklif ettiler. Almadım. Ya bu üniversiteyi yapacaktı, işte bu Soner orayı aldı da buradan rant elde ettiler demesinler diye yapmadım. Bir siyasal ikbal beklemedik. Yani hiçbir şey beklemedik. Çünkü biz ne yaptıysak Allah rızası için yaptık. Kalkıp da iftihar edelim, birileri bizi alkışlasın diye yapmadık. Bizim Konya siyasetindeki bütün insanlar benim evimde geldi, ağırladı, yemek yedik. Beraber üniversitenin nerede arsasını alınacak, ne yapılacak diye konuşuldu. Konya Ticaret Borsası'nda yönetiminde oldum. Sosyal görevlerimizi yaptık. Üniversitenin mütevelli heyetinde oldum. 300 üniversite talebesine burs veriyorduk. İş Adamlar Derneği'nde görev yaptık. Biz İş Adamlar Derneği olarak dünyanın her yerine gidiyorduk. Oralarda karşıdaki muhataplarla beraber iş görüşmeleri yapılıyordu. 1200 tane üyemiz vardı. Konya'nın seçkin iş adamlarının tümü üyemizdi. Ama işte ne yazık ki bu süreç hepsini yok etti gitti. Ve geldiğimiz süreçte de operasyon oldu. Ben yurt dışındaydım. 2015 yılıydı. Biz işlerimize devam ettik. 2016 oldu. 2 Ağustos'ta benim şahsi mal varlıklarıma el koydular. 2016'nın Eylül'ünde de şirketlerime el koydular. Ben ne banka soydum, ne devleti soydum. Ben yurt dışına çıktıktan sonra 23 bankaya 50 milyon dolar para ödedim. Hiç kimse yapmaz. Eğitim faaliyetleri için para vermiş bir insan mallarına el konuluyor ve malları satılıyor. Haraç meraç. İzahı var mı? Dünyada bunun izahını edebilecek bir kişi çıksın. 2015'in Ağustos ayında benim fotoğrafım yayınlandı. Gri listede arananlar. Niye? Örgüt. Ne örgütü kardeşim? Daha ortada bir şey yok. 2015'te biz başladı bu süreç aslında. Herkes 2016 diyor. Yok öyle bir şey. Akın Bey'in gazetesine el konuldu. 2015'te oldu. 29 Ekim'de herhalde hatırladığım kadarıyla. Yani ülkede basını, sivil toplum örgütlerini, herkesi yok ettiler. Bizim un fabrikası 1970 yılı. Ben oradayken 45. yılı sanayi ödülleri alan 2-3 kişiden biriydim. Ülkenin başbakanı bize ödüller verdi. Aynı ülkenin başbakanı el koydu. Tabii o dönem Ahmet Davutoğlu Dışişleri Bakanıydı ve sürekli de görüşüyorduk. Türkçe Olimpiyatlarında gala gecesinde beraberdik. Ahmet Bey işte Türklerin 3 büyük yürüyüşü var. Birincisi Orta Asya'dan Anadolu'ya. İkincisi Anadolu'dan Avrupa'ya. Üçüncüsü de bu eğitim hizmetleri demişti. Hepimiz almışlamıştık. Türkiye'nin her bir köşesinde, dünyanın her bir köşesinden gelen bu güzel çocukların sunduğu şiirlerle, ezgilerle Türk milletinin kalbinde gönlünde taht kuran bu faaliyet klasikleştiğine göre tarihte karşılığı olan bir yere oturuyor. Yine Ahmet Davutoğlu, eşi Sare Hanım, Başbakanımızın kızı Sümeyye Hanım, Yemen'de okul açılışına gittik. Yemen'de biliyorsunuz 300.000 şehidimiz var. Ahmet Davutoğlu Bey dedi ki, buradaki şehit kanları ne kadar azizse, bu okulun yapımındaki ter de o kadar aziz dedi. Şehitlerin kanı ne kadar azizse,
buradaki inşaatın yapımındaki terler o kadar azizdir diyen Ahmet Davutoğlu bugün çok farklı konuşmakta. Çok üzücü. Makam için değer mi? Gerçekten Türkiye o dönemde dünyanın her yerinde okullarıyla, iş adamlarıyla çok büyük kabuller görüyordu. Oradaki eğitim faaliyetleri Türkiye'nin yüz akıydı. Yani bu öğretmenler yurt içinde olsun, yurt dışında olsun o çocuklara dokundular ve o çocukların ahlaklı, düzgün ve başarılı olmaları için elinden geldiğini yaptılar. Türkiye'nin dünya markası olan tek işti eğitim faaliyetleri. Bu faaliyetleri yapan, bu faaliyetlere katkıda bulunan bütün öncülere, başta Muhterem Hoca Efendi olmak üzere bütün öncülere de selam olsun. Allah onların emeklerine razı olsun. Ve bu olaylardan dönüp geliyoruz bugünkü halimize. Bir gecede terörist ilan edildik. Yani ben izahını bulamıyorum. Ve nasip oldu. Biz çıktık. Romanya'ya çıktık. 2015'ten bu yana Romanya'dayım. Ve burada hayatımıza devam ettirmeye başladık. Evet, Türkiye'de ciddi bir maddi kaybımız oldu. Ama Allah lütfetti. Romanya'da da çok iyi bir aile düzenimiz devam ediyor. Manen aile huzuru olarak daha mutlu hissediyorum ve kazançlı hissediyorum. Çocuklarımız çok iyi bir eğitim aldı, çok başarılı oldular. Romen halkını seviyorum. Benim Konya'daki milliyetçilik duygularım burada değişti. Çünkü niye? Romen halkının hoşgörüsünü gördüm. Fırat ediyorlar, işte kardeşim. Gerçekten böyle dostlarım var. Kendimizi memleketimizdeki gibi hissediyoruz. Yine buradaki insanlarla diyalogumuzu yapıyoruz. Kurbanda kurbanımızı kesiyoruz. Burada arkadaşlara dağıtıyoruz. Onlar Paşte'de bize kurban getiriyorlar. Paskalya Bayramı'nda. Paskalya Bayramı'nda. Romanya'da buradaki belediye başkanı arabasının arkasında gel dedi. Geldim baktım bir tane kuzuyu kesmiş, yüzmüş adamcağız getirmiş. Rica ettim ya dedim kusura bakma. Yani ben bunu alamam. Bizim kesmemiz lazım. Tamam dedi bunu dedi ben başkasına vereyim. Ertesi günü bana canlı kuzuyu getirdi. Yani aynı sıcaklığı, aynı sevgiyi biz burada yaşıyoruz. Burada yine eğitim işine bakıyoruz. Konya'daki esnaf arkadaşlarım gibi esnaflar oluştu. Yakında burada kreçin olacak. Yılbaşı bayramında 240 tane öğrenciye hediye vereceğiz. Romanya'da bulunduğumuz komunada belediye başkanıyla görüştük. Burada bir Romen ortaokulumuz var. İnşallah buraya bir de lise yapma konusunda Allah nasip ederse bu konuda çalışmalarımıza başlayacağız. Buraya geldiğinizde o tutunma süreciniz nasıl oldu? Türkiye ile irtibatlarımız koptuğu noktada insan bir kendini yalnız hissediyor. Zor bir süreç. Biz de tabii ki bundan bocalandık ve biz Ahmet Bey çok önemli bir şey. Biz şirketlerimizden para da almadık biliyor musunuz? Benim şirketlerim 50 yıllık şirketler, 35 yıllık şirketler. Bizim sektörümüzde Cargill var, ADM var, Bunge var. Kaç yılında bunlar olmuş? 1850'de. Eğer bize fırsat verselerdi Karadeniz'de büyük oyuncular olabilirdik. Bizim firmamız Konya'da ilk 3'e giren firmaydı. Konya Şeker, Konya Çimento bizim TÜRSA şirketi. Bu şirket Forbes'ta Türkiye'de 250. şirket. Gidip ben bu şirketleri soymadım. Oralardan para çekmedim. Ne yaptım? Kendi şahsi gayrimenkullerinden Romanya'ya çıkarttığım bir sermaye ile bu işlere devam ettim. Kendi işimle ilgili irtibatlarım kesilince inşaat işini yapalım diye düşündük. Arsa aldık. Sonra inşaat yaptık. 110 dairelik bir yer yaptık. Daha sonra pandemiden sonra kendi işimiz olan hububat ve un değirmeni sektörüne girdik. Romanya'da bir un değirmeni satın aldım. 4 yıl oldu. Bu un değirmenini devam ettiriyoruz. Ben burayı bir arkadaşım söyledi. Geldim, baktım. Büyüme imkanı olduğu için ve burada kaliteli buğdayların olduğunu tespit ettik.
Bu şekilde burayı satın aldık. Burası bizim Konya Ovası'na benziyor. En kaliteli buğdayların olduğu bir bölgedeyiz. Burası şirketimizin laboratuvarı. Fabrika çalıştığı sürece hem gündüz hem gece çalışıyor. Malların kalite kontrolünü burada bakıyoruz. Çiftçilerimiz buğdayları tırlarla, remorklarıyla getiriyorlar. Buğday aldıktan sonra ilk önce analiz olarak içindeki yabancı madde, kırık tane tahlilleri oluyor. Hektolitrelerini, ağırlıklarına bakıyoruz. Bin tanesine bakıyoruz. Daha sonra un haline getiriyoruz. Kepekten ayrıştırıyoruz. Daha sonra işte gluten, indeks, sedimentasyon, FN, protein tüm analizlerini yapıyoruz. Kaliteye uygun olanları alıyoruz. Aynı zamanda paketlemeye girdiğinde tekrar numune alıyoruz. Akım 2 sera 2 30 kilogram. ...25 kilo, burada 50 kilo ambalajlama yapılıyor. Şu arkadaki gördüğünüz makinede de 1 kiloluk ambalajlar yapılıyor. Hem Romanya içinde hem de ihracata gönderiyoruz. Şu anda ihracata mallar hazırlanıyor. Yarın 2 konteyner daha yüklememiz olacak. Burada şu anda 50 tane çalışanım var. Benim hedefim ilk 2 yıl içinde bunu 150 kişiye çıkartmak. Daha sonra 500 kişiye. Yıllık kapasitemiz 50.000 ton. Buğday işleme kapasitemiz var. Nasip olursa bunu 1-2 sene içinde 200.000 tona çıkartmayı hedefliyoruz. Ahmet Bey, burası da bizim ekmek ve unlu mamuller üretim yerimiz. 1991 yılında kurulmuş bir şirket. Burayı da 2 yıl önce satın aldık. Yaş pastalar burada yapılıyor. Daha sonra patiser dediğimiz, yani unlu mamuller dediğimiz bölüm var. Poğaçalar, pizzalar, kruvasanlar burada yapılıyor. Pizzalarımız hazırlanmış. Şu anda bunlar fırına verilecek. Bu robot fırında ekmeklerimiz şu anda çıktı. Ahmet Bey, şöyle de bir lezzetine bakabilirsiniz. Sıcacık. Evet. Ekmek kokusunu da çok severim. Evet. Oo. Bu şekilde ekmekler. Çok güzel, pasta gibi. Evet. Natürel ekşi maya. Aynı zamanda mağazamız var. Bu zonadaki market olarak hem ekmek hem de tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri şekilde bir marketi çalıştırıyoruz. Bunlar bizim Türkiye'deki yaptığımız gibi büyük ekmekler, mayalı ekmekler. Hani bizim Türkiye'deki Trabzon ekmeği dediğimiz ekmek türleri. Bunlar burada işte unlu mamuller olarak patiser diye geçiyor. Bunlar yaş pastalarımız. Bunlar da kendi üretimimiz. Ayrıyeten Bükreş'te ürünlerimizi, unlarımızı dağıtımını yapan bir distribütör kendi şirketimiz var. Orada da fırınların istediği her ürünü verebiliyoruz. İşte mayadır, kakaodur, şekerdir. O şekilde bir dağıtım şirketiyle devam ediyoruz. Karadeniz'de en büyük oyuncu Ruslar, ikinci Ukraynalılar, üçüncü Romanya. Romanya, Avrupa'nın ayçiçekte, mısırda ve buğdayda en büyük üreticilerinden biri. Bizim de Konya'daki birikimlerimizle Rabbim lütfederse Romanya'nın en büyük bu sektörde şirketleri olmak için çaba gösteriyoruz. Biz Türkiye'de variyetimizde değil, çalıştırdığımız insanla iftihar ettik. Bizim şirkete giren ayrılmaz. Biz maaş konuşmazdık. Her yıl devlet ne veriyorsa 2 maaş verirdik. Ve herkesin sigortasını aldığı maaştan gösterirdik. Öyle asgari ücret falan değildi. Yani her yaptığımız işi düzgün yapmaya çalıştık. Burada da aynı felsefeyle devam ediyoruz. Bugün Türkiye'de normalde iş adamı olmayıp da mecburiyetten dolayı yurt dışında iş adamı olan veya olma yolunda olan çok insan var. Bir iş adamı olarak onlara ne tavsiye edersiniz? Arkadaşlar çok zengin olacağım diye yola çıkmasınlar. Çok hayal kurabilirler. Sorun yok.
yavaş yavaş büyüyecekler. Çalışan kendini o şirketin sahibi gibi hissettirmen lazım. O zaman o şirketi büyütebilirsin. Ve tabii ki o işi bilen insanlar üzerine iş kuracaksın. İşine saygın olması lazım. Çalışanlarına saygın olması lazım. İş takip çok önemli. İşini iyi takip edecek insan. Ve bulundukları ülkelerin kanunlarına uysunlar. Her şeyi dürüst ve konuştuğunu yerine getiren. Konuştuğunda yerine getirdiğinde belki zarar edeceksin değil mi? O zararını o müşteri kesinlikle sana geri kazandırır. Yani sen şimdi söz verdin, zarar ettin. Sakın zarar ediyorum diye o malı vermemeklik yapma. Söz verdin mi bitti. Ver o malı. Ben arkadaşların şimdi çok daha bilgili, üniversite bitirmiş, yabancı dili olan, daha bizden başarılı arkadaşlar var. İkinci Dünya Savaşı'ndaki Yahudilerin dünyaya dağılması var. Dünyanın her yerinde en başarılı adamlar. Aynı şekilde olacağımıza inanıyorum. Çünkü niye? Network'ümüz var. Benim bugün dünyanın her yerinde arkadaşım var. Herkese ben bir iş yapacağım, nasıl yapayım diye telefonla ulaşabilirim. Seç bir ülkeyi, arayalım bir telefonla. Bundan büyük güzellik var mı? Güzel tavsiyelerle keyifli ve bilgi dolu bir sohbet oldu. Ben çok teşekkür ediyorum. Ama sohbetin sonuna geldik. Son olarak ne demek istersiniz? Şunu çok isterdim. Türkiye'de sıkıntı yaşayan bin aileye el uzatayım. Konya'da hep bir abi olduk. Her zaman yardım ettik. Bu süreçte yani bir imkanlarımız çok kısıtlı oldu ve bu kısıtlı şekilde az kişiye ulaştık. Çok kişiye ulaşmak isterdim. Fadıl Hocam.